Merhaba. Bir önceki konuşmamda ofiste çalışmanın zararlarından bahsetmeye başlamıştım. Bu defa kronik stres ve tükenmişlik hissini konuşacağım. Vücut ve zihnin akıllı telefon gibi çalıştığını düşünelim. Kronik stres asla kapanmayan uygulamalar gibidir. Normal stres karşıdan karşıya geçerken gelen bir araba gibidir. Bir an hızlanır, sen panik yaparsın, sonra durur, sen geçersin. O da geçip gider. Ama ofis ortamındaki kronik stres telefonun arka planında asla kapanmayan ve sürekli işlemciyi yoran düzinelerce uygulama gibidir. Hafta sonu gelen işle ilgili WhatsApp mesajı, bitmeyen e-postalar yüzünden zihnin dinlenme moduna bir türlü geçemez. Telefonun bildirimleri hiç susmaz. Sürekli bir yetişememe korkusuyla yaşarsın. Bu durum vücudunun sürekli alarm vermesine, ama bu alarmı kapatacak bir düğme bulamamasına neden olur. Telefonun sürekli düşük pil uyarısı verir. Ne yaparsan yap asla tam dolu hale gelmez. Tükenmişlik o arka plandaki uygulamaların pilini tamamen bitirmesi ve artık telefonun şarj tutmamasıdır. Eskiden seni heyecanlandıran şeyler artık sadece birer yük gibi gelir. Bu da telefon bataryasının ölmesi, yani tükenmişliktir. Bu hissi 3 basit aşamada tanıyabilirsin. Birincisi, sabah güne başladığında yine mi aynı yere gideceğim, yine mi aynı şeyleri yapacağım dersin. İçinde işe gitmek için hiçbir istek kalmamıştır. Sanki bir robot gibi hareket edersin. Bu duygusal boşluktur. İkincisi, iş arkadaşların veya müşterilerin artık birer insan değil, çözülmesi gereken birer sorun gibi görünür. Tahammül seviyen sıfıra iner. Bu duyarsızlaşma ve insanlardan kaçmadır. Üçüncüsü, ne kadar çok çalışırsan çalış, hiçbir şeyi başaramıyormuşsun ve yaptığın işin hiçbir anlamı yokmuş gibi hissetmeye başlarsın. Bu da yetersizlik hissidir. Peki neden bu hale geliyoruz? Çünkü ofis hayatındaki o demir kafes olan kurallar, hiyerarşi, sürekli verimlilik baskısı bizi şuna zorluyor. Duygularını kapı önünde bırak ve sadece işini yap. Ancak insan bir makine değildir. Duygularını ve enerjini sürekli bastırmak bir barajın kapaklarını kapalı tutmaya benzer. Bir süre sonra o basınç barajı patlatır. İşte buna tükenmişlik diyoruz. Kısacası kronik stres yavaş yavaş içindeki ışığı söndüren bir rüzgardır. Tükenmişlik ise o ışığın tamamen sönmesi ve artık kibrit çakacak gücünün bile kalmamasıdır. Ofis ortamındaki o bitmek bilmeyen yorgunluğu ve artık bittim hissini, yani kronik stres ve tükenmişliği biraz daha derinleştirerek
Ama yine hayatın içinden örneklerle anlatmaya devam ediyorum. Bu durumu anlamak için düşük ateşte kısık kısık kaynayan tencere benzetmesini kullanabiliriz. Normalde stres bir kaplandan kaçmak gibidir. Kaplan gider, vücut sakinleşir. Ama ofiste o kaplan patrondu. Teslim tarihidir. Ve kaplan hiç gitmez. Yan masanda oturmaya devam eder. Bu hiç dinmeyen arka plan gürültüsü kronik stres sebebidir. Acaba bu maili yanlış mı anladılar? Yarınki toplantıda ne diyeceğim? Bu ay hedefler tutacak mı? Gibi sorular zihninde sürekli döner. Bu beyninin işlemcisinin %100 kapasiteyle çalışıp hiçbir sonuç üretememesi gibidir. Bu sana belirsizlik yükü yapar. Kronik stres altındayken vücudun sürekli savaş ya da kaç modundadır. Bu da omuzlarının sürekli kasılmasına, mide yanmalarına ve uykudan yorgun uyanmana sebep olur. Dinleniyormuş gibi yaparsın ama aslında zihnin hala o Excel tablosunun içindedir. Böylece vücudun her an alarm durumunda kalır. Tükenmişlik bir gün aniden olan bir şey değildir. Damlaya damlaya göl olan bir yorgunluktur. Artık sistem kendini korumak için şalteri indirir. İçindeki sigorta atar ve tükenmişlik başlar. Eskiden bir hata yaptığında üzülürdün. Artık aman ne olursa olsun dersin. İnsanlara karşı olan sempatin biter. En yakın arkadaşının dert yanması bile sana bir iş yükü gibi gelmeye başlar. Kötü haber, artık sende duygusal duyarsızlaşma başlamıştır. Ben neden buradayım? Yaptığım bu rapor kime ne fayda sağlıyor? Hayatım bu ekranın başında mı geçecek? Soruları beynini kemirir. Yaptığın işin dünya üzerinde hiçbir iz bırakmadığını düşünürsün. Bu artık bir anlamsızlık duygusuna sahipsin demektir. Ofise gidersin, bilgisayarı açarsın, maillere bakarsın. Ama ruhun orada değildir. Bir gölge gibi koridorlarda dolaşırsın. Sen artık mekanikleşmiş, yiyip içen bir robot oldun. Bu modern bir hastalıktır. Bu modern hayata ait bir problemdir. Modern ofis hayatı bizi şunlara zorlar. Sevmediğin birine gülümsemek, sinirlenmen gereken bir yerde tabii ki hemen hallediyorum demek zorunda olmak. Bu insanın iş dünyasını aşındırır. LinkedIn'de herkes başarı hikayesi paylaşırken sen kendi yorgunluğunu bir başarısızlık sanırsın. Bu da stresi ikiye katlar. Peki bundan bir çıkış var mı? Var ama kolay değil. Tükenmişliği engellemek için daha çok çalışmak veya zaman yönetimi öğrenmek işe yaramaz. Çünkü sorun hızın değil, yönünün yanlış olmasıdır. İçinde olduğun kafesin parmakları arasına hayır diyerek küçük pencereler açmak, sınırları çizmek gerekir. İnsan olduğunu hatırlaman lazım. Yaptığın işin senin kimliğin değil, sadece yaptığın bir şey olduğunu
kendine hatırlatman lazım. Sen o ünvandan çok daha fazlasısın. Ofis ortamındaki o sinsi yorgunluğu ve tükenmişliği anlatmaya bu kez görünmez yükler ve duygusal maskeler üzerinden devam ediyorum. Tükenmişlik, kronik stresin ve izolasyonun son durağıdır. Artık sistem daha fazla yükü kaldıramaz ve kendini korumak için her şeyi kapatır. Bu süreci bir koşu bandına benzetebilirsin. Hız sürekli artıyor. O hız stres. Yanında bir sürü insan koşuyor ama kimseye konuşamıyorsun. Yani izolasyon içine giriyorsun ve sonunda bandın üzerinden düşecek halin bile kalmıyor. Sadece bandın seni sürüklemesine izin veriyorsun. İşte bu tükenmişlik. Sürekli tetikte olma hali, yani kronik stres şöyle olur. Ofiste çalışırken sadece iş yapmazsın. Aynı zamanda bir erken uyarı sistemi gibi çalışırsın. Patronun ayak sesini duymak, bir e-postanın ünlem işaretindeki tonu sezmeye çalışmak, WhatsApp grubuna düşen her mesajda acaba bir sorun mu var diye irkilmek, bu durum vücudunun sürekli savaş ya da kaç modunda kalmasına neden olur. Ormanda sürekli bir kaplanın seni izlediğini ama kaplanın hiç saldırmadığını hayal et. Hiç saldırmaz ama sen de asla gevşeyemezsin. Çünkü karşında bir kaplan vardır. İşte kronik stres tam olarak bu geçmeyen gerginliktir. Kronik stres hiç susmayan alarmdır. Stres aslında vücudun kendini koruma mekanizmasıdır. Bir tehlike anında, örneğin bir kaza riski durumunda vücudun uyarılır ve seni kurtarır. Ancak ofis ortamında bu mekanizma bozulur. Ofiste stres bir anda patlamaz. Sabah gelen sert bir e-posta, öğlen yetişmesi gereken bir rapor, akşamüstü iptal edilen bir toplantı, bunlar küçük damlalardır. Ama tencere hiç soğumadığı için su hep kaynar vaziyettedir. Ofisten çıksan bile işlerin zihninden çıkmaz. Yarın ne diyeceğim? O işi eksik mi yaptım? Gibi sorular zihninde arka planda çalışan ağır programlar gibidir. Telefonuna düşen her bildirimle o sönmeye çalışan alarm tekrar çalar. Bir de duygusal işçilik, yani maske takma yorgunluğu var. Ofiste onlarca insanla yan yana çalışırken hissedilen o tuhaf yalnızlığın çok somut sebepleri vardır. Ofis hayatının en büyük tüketicisi aslında işin kendisi değil, takmak zorunda olduğun maskedir. Çok öfkeliyken anlıyorum, hemen bakıyorum demek. Çok üzgünken toplantıda enerjik görünmeye çalışmak. Hiç ilgini çekmeyen bir konuda çok heyecan verici bir proje diye onay vermek. İçindeki gerçek duygu ile dışarı sunduğun profesyonel görüntü arasındaki o uçurum ruhunu yavaş yavaş aşındırır. Her gün bu maskeyi takıp çıkarmak, akşam eve döndüğünde neden bu kadar bitkin olduğunu açıklar. Çünkü sadece bedenin değil, rol yapan ruhun yorulmuştur. Ofis bizden, gerçek biz değil.
ideal çalışanı bekler. Üzgünken gülümsemek, öfkeyken sakin kalmak zorundasındır. Herkes bir maske taktığı için kimse kimseyle gerçek bir bağ kuramaz. Yanındaki arkadaşınla sohbetin bile genellikle bir iş üzerine kuruludur. İnsan insana dertleşmek yerine iki bilgisayar gibi veri alışverişi yaparsınız. Bu durum etrafın insan dolu olsa bile seni derin bir kimsesizlik hissine iter. Kendini kalabalık içinde tek başına hissedersin. Bu sosyal izolasyona sebep olur. Anlam kaybı ve mekanikleşme, yani tükenmişliğin son aşaması. Yaptığın işin dünyadaki karşılığını görememektir. Bir dosya hazırlarsın ama o dosyanın kime ne faydası olduğunu bilmezsin. Bir onay verirsin ama o onayın zihnindeki yerini göremezsin. Ben neden buradayım? Yaptığım bu raporun kime ne faydası var? Soruları cevapsız kalır. Yaptığın işin dünya üzerinde bir iz bırakmadığını, sadece bir döngünün parçası olduğunu hissetmek ruhunu tüketir. İnsan doğası gereği yaptığı işin sonucunu bir ekmek pişirmek, bir masa yapmak gibi görmek istersin. Ama modern ofis hayatı işi o kadar küçük parçalara böler ki sen sadece bir işlemci gibi hissedersin. Bir süre sonra ben ne yapıyorum? Neden buradayım? Soruları başlar. Bu soruların cevabını bulamadığında içindeki o yaşam enerjisini, yani sigorta atar. Bu durum sadece zihinsel değildir. Omuzlarındaki ağrı, geçmeyen yorgunluk ve sabahları yataktan kalkmak istememe hali, vücudunun artık gevşemeye ihtiyacım var deme şeklidir. Eskiden seni heyecanlandıran başarılar artık bir şey hissettirmez. Hatalara bile üzülmezsin. İçin boşalmış, duyguların donmuş gibidir. Olsun da bitsin modu hayatının merkezine yerleşir. Bir noktadan sonra sadece hayatta kalmak için hareket edersin. Sabah uyanır, ofise gider, maillere bakar ve dönersin. Ama ruhun çoktan havlu atmıştır. Sadece bedenin oradadır. Hissettiğin his, zamanın çalınması ve sınırlarının yok oluşudur. Eskiden ofis bir mekandı. Kapısından çıkınca iş biterdi. Şimdi ise ofis bir durum. Akşam yemeğinde telefonun titremesi, pazar gecesi başlayan pazartesi sendromu kaygısı, tatildeyken bile acaba maillere baksam mı huzursuzluğu, kafes artık seninle birlikte eve geliyor, yatağına giriyor. Dinlenme vaktin bile aslında bir sonraki mesaiye hazırlık süreci haline geliyor. Gerçekten dinlenmediğin her saniye tükenmişlik tenceresinin altındaki ateşi biraz daha açıyor. Su hep kaynıyor, sıcaklık hiç düşmüyor. Özetle bu süreç şöyle ilerler. Önce idealizmle başlarsın. Elimden geleni yapacağım dersin. Sonra stres gelir. Yetişmem lazım dersin. Ardından kronik yorgunluk yerleşir. Hiç dinlenemiyorum dersin. Ve en son tükenmişlik artık hiçbir şey umurumda değil ile sistem kendini kapatır. Bu
bir kişilik zayıflığı değil. İnsanın bir makine gibi 7/24 verimli ve duygusuz olmaya zorlanmasına verdiği doğal bir tepkidir. Sonuç olarak ofis ortamındaki bu ağır yük, bu yaşadıkların senin yetersizliğin değil, insanın doğasının bu kadar mekanik, bu kadar kuralcı ve bu kadar duygusuz bir ortama uygun olmamasından kaynaklanıyor. Vücudun ve zihnin aslında sana bir sinyal gönderiyor. Ben bir makine değilim. Nefes almaya ve anlam bulmaya ihtiyacım var diyor.